Herkese merhaba. Çiçekli Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün ben sizler için muhteşem bir şambali tatlısı tarifi paylaştım. Şambali tatlısı dünyanın en kolay tatlısıdır. Hem çok bereketli hem de gerçekten de çok lezzetli. Ama önemli püf noktaları var. Hatta sırları var diyebilirim sizlere. Bu videomda hepsini detaylıca paylaştım. Gerçekten de benim vermiş olduğum püf noktalara ve sırlara uyarsanız muhteşem bir sonuç elde edeceksiniz. Garanti ediyorum yıldız tarifiniz olacaktır. Bu arada eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, bildirim zilini açmanızı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Toplamda 1 kilogram irmik kullandım. 2 su bardağı toz şeker, 2 su bardağı süt, ve bu tatlının olmazsa olmazı 2 çay kaşığı karbonat kullandım. Bu tatlı için gerekli olan malzemelerin tamamı bu kadardır. Şimdi hepsini yaklaşık olarak 40 saniye boyunca güzelce yoğuracağım. Ben şu anda 25 veya 30 kişilik bir tatlı yapıyorum. Genellikle topluluğa yapmış olduğum tatlılardan bir tanesidir. Kermeslere gönderiyorum veya okullara gönderiyorum. Aynı zamanda misafirlerimi de bu tatlıyla genellikle ağırlıyorum. Ağır yemeklerden sonra bilhassa bu tatlı çok güzel gidiyor. 25-30 kişilik bir tatlıdır. Siz isterseniz bu malzemelerin yarısıyla da yapabilirsiniz. Hamuru yaklaşık olarak 40 saniye boyunca güzelce yoğurdum. Şimdi hemen bir saklama kabına alıp buzdolabında yaklaşık olarak bir gece boyunca dinlendireceğim. Bu arada yoğurma işlemini daha net görmeniz için ben tepside yoğurdum. Aslında bu kasenin içerisinde hemen hamurunu şipşak hazırlayıp buzdolabına kaldırabilirdim. Siz isterseniz bu şekilde yapabilirsiniz. Yani tepsiye gerek yoktur. Ve toplamda bir gece geçti. Şimdi hemen hamurun kıvamını sizlere göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi katı kıvamda bir hamur oldu. Şimdi en önemli püf noktasına geldik. Buzdolabından çıkarttıktan sonra ortam sıcaklığında 2 saat veya en fazla 2,5 saat boyunca dinlendirmenizi tavsiye ediyorum. Bu önemlidir. Hamuru yaklaşık olarak 2,5 saat boyunca dinlendirdim. Şimdi sadece 5 saniye boyunca hamuru yoğuracağım. İçindeki karbonat kokusunu dağıtmak için amacım bu. Ondan sonra hemen tepsiye basacağım. Eğer evinizde pekmez varsa tepsinin tabanı için bir çay kaşığı pekmez kullanmanızı tavsiye ediyorum. Böylelikle şambali tatlısının altı da nar gibi kızaracaktır. Eğer yoksa kullanmayabilirsiniz. Hazırlamış olduğum hamuru şimdi tepsiye basıyorum. Bu arada ben toplamda 40 santimetre çapında bir tepsi kullandım. Eğer bu ölçüler size fazla geliyorsa bu ölçülerin yarısıyla yapabilirsiniz. 20 santimetre çapında bir tepsi kullanabilirsiniz. Yine bu malzemelerin yarısıyla yaptığınızda da yaklaşık olarak 10 kişiye de servis edebilirsiniz. Çok lezzetli bir tatlıdır. En lezzetli şerbetli tatlı diyebilirim sizlere. En sevdiğim tatlıdır. Tarifimi gerçekten de güvenle deneyebilirsiniz. Daha önceden de yayınlamıştım bu malzemelerin yarısı ile. Ve binlerce izleyicim denedi. Olumlu sonuçlar aldı. Olumsuz sonuç alan izleyicilerim ise vermiş olduğum püf noktalarına uymadı. Bu nedenle olumsuz sonuçlar aldı. Lütfen vermiş olduğum püf noktalara uyun. Gerçekten de muhteşem bir sonuç elde edeceksiniz. Sizlere lezzet garantisi veriyorum.
Hemen hızlı bir şekilde pekmezli su hazırladım. Biraz sonra göreceksiniz. Ellerimin ayasıyla bastırırken hamura birazcık eğer hamura yapışıyorsa ellerinizi ıslatabilirsiniz bu pekmezli suyla. Hem de yüzeyde nar gibi kızarmış olacak pekmezden dolayı. O yüzden kullanabilirsiniz. Veya yemek kaşığının tersiyle arkasıyla da bu işlemi yapabilirsiniz. Hamur kartını da hazırlamış olduğum pekmezli suyla ıslattım. Böylelikle daha pürüzsüz bir görüntü sağlayacaksınız. Yemek kaşığının tersiyle eğer bu işlemi yaparsanız onu da mutlaka ıslatmanızı tavsiye ediyorum. Burası çok önemlidir. Genelde görüyorum daha kalın dilimlere ayırıyorlar ama kesinlikle ince ince dilimlenmesi gerekiyor. Şambali tatlısının en büyük özelliklerinden bir tanesidir. Yani kek gibi lütfen kesinlikle dilimlere ayırmayın. Ancak bu şekilde olabilir. Eğer çizgilerinize güvenmiyorsanız önce böyle iz verip ardından da derin kesikler atabilirsiniz. Eğer böyle çizgi hatası yaparsanız çay kaşığını az önce hazırlamış olduğum pekmezli suyla ıslatıp bu şekilde çizgilerini yok edebilirsiniz. Ama yine de hata yapmamaya çalışın. Çizgiler düzgün olsun. Ve yine geldik en önemli bir püf noktasına daha. Fıstıklarını dizdikten sonra ortam sıcaklığında ortalama 45 dakika veya 30 dakika boyunca dinlendirmenizi tavsiye ediyorum. Böylelikle karbonatlar daha aktif olacak ve tatlı kabaracak. Kesinlikle bunu lütfen atlamayalım. Bu çok önemlidir. 45 dakika veya 30 dakika boyunca mutlaka dinlendirelim. Tatlıyı yaklaşık olarak 30 dakika boyunca dinlendirdim. Şimdi hemen şerbetini hazırlıyorum. Çünkü şerbetin mutlaka sıcak kaynar olması gerekiyor. Bu önemlidir. Toplamda 5,5 bardak toz şeker ve 3,5 bardak da soğuk su kullandım. Şimdi birisini fırına, diğerini de hemen ocağa alıyorum. Ve tatlımız artık fırından çıktı. Görmüş olduğunuz gibi nar gibi kızardı. Şerbet de hazır. Şimdi fırından çıkarttıktan sonra 3 dakika boyunca ilk sıcaklığının geçmesini bekleyelim. Ardından da hemen kaynar şerbetini vereceğim. Hemen kaynar şerbetini veriyorum. Burada da yine önemli bir püf noktası var. Şerbetini birden vermeyelim. Şerbetini 3 defa da vereceğim. Biraz sonra detaylı bir şekilde göstereceğim. Şerbet şu an kaynar. Tatlıyı fırından çıkarttıktan sonra 3 dakika dış ortamda beklettim. Ardından da hemen şerbetini veriyorum. Şerbetini de şu şekilde hazırladım. Şerbeti ocağa koyduktan sonra kaynamasını bekledim. Kaynadıktan sonra ocağın altını kıstım ve 25 dakika daha kaynattım. Şerbetin birazcık ballı olması gerekiyor. Şerbeti yaparken en önemli püf noktalarından bir tanesi kesinlikle ocağa koyduğunuz zaman yüksek ateşte olmasın. Orta ateşte kaynamasını bekleyelim. Kaynadıktan sonra altını kısalım ve 25 dakika 30 dakika daha kaynatalım. Ondan sonra altını kapatabilirsiniz. Eğer tatlı fırından çıkana dek şerbet birazcık ılıdıysa hemen ocağın altını yakıp ısıtıp şerbeti dökebilirsiniz. Mutlaka şerbetin kaynar olması gerekiyor.
Ve şimdi ikinci şerbeti veriyorum. Az önce görmüş olduğunuz gibi ilk şerbetini verdikten sonra birazcık tatlı çekti. Şimdi hemen ikinci şerbetini veriyorum. Yani şerbetini birden vermeyelim ki daha lezzetli bir tatlı olsun. Son şerbetini verdikten sonra bir bıçak yardımıyla bu yüzlerden tekrar geçiyorum. Artık tatlımız hazır. Görmüş olduğunuz gibi çok kolay bir şekilde hazırladık. Yapımı çok basit. Hiç kimse bu tatlıyı yaparken yorulmayacaktır ama sadece zaman isteyen bir tatlıdır. Şerbetini verdikten 4,5 veya 5 saat sonra bu tatlıyı servis edebilirsiniz. Ancak tabii ki de bir gece dinlenirse daha lezzetli olacaktır. Ve aradan toplamda 4,5 saat geçti. Ben aslında bu tatlının sunumunu yarın yapacaktım ancak ani bir misafirim geldi. Hemen ona ikram etmek istiyorum. Gerçekten de muhteşem oldu. Hemen şöyle yakından göstermek istiyorum sizlere. Bir gece dinlenirse daha lezzetli olacak ama 4-5 saat sonra da afiyetle yiyebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi şerbetini tam çekmiştir. Bu tatlıyı genellikle karıştıran izleyicilerim oluyor. Revani veya şekerpare gibi yumuşak dokulu bir tatlı değildir. Sert dokulu bir tatlıdır. Hatta çatalla yenilecek bir tatlı değildir. Elinizi ısırarak afiyetle yiyebileceğiniz bir tatlıdır. Çok eski bir tarihi olan tatlılardan bir tanesidir. Gerçekten de 10 numara bir tatlı diyebilirim sizlere. Bu tarifimi her zaman olduğu gibi güvenle deneyebilirsiniz. Asla pişman olmayacaksınız. Bu tatlının şerbetini verdikten sonra eğer evinizde soğuk bir alan varsa balkon gibi üstünü kapatıp yani bir streçle kapatıp muhafaza edebilirsiniz. En son çare buzdolabında saklayabilirsiniz. Çünkü genellikle şerbet tatlıları kesinlikle buzdolabında saklamanızı tavsiye etmiyorum. Eğer soğuk, serin bir yeriniz varsa orada muhafaza edebilirsiniz. Şimdiye denk ev ortamında yapılmış en lezzetli şerbetli tatlı tarifidir. Tarifime çok güveniyorum. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Gerçekten de muhteşem oluyor. Tahinle de isterseniz servis edebilirsiniz. Ve böylelikle bir tarifimin daha sonuna geldik. Umarım bu şerbetli tatlı tarifimi beğenmişsinizdir. Sizlerden gelecek olan mesajları sabırsızlıkla bekleyerek şimdilik vedalaşıyorum. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.